normalde yaptığımız bir şey artık işe yaramıyorsa hepimiz birazcık dramatikleşebiliyoruz. Bu bir inat konusu kesinlikle değil. Köpeğinizin bir davranışının neredeyse bitti dediğiniz bir anda tekrar çok daha şiddetli artarak geri geldiğinizi fark ettiniz mi? Cinlerimiz geldi. Herkese yeniden merhabalar. Köpeksel meselelere hoş geldiniz. Bu programda her hafta köpekler hakkında doğru bilinen yanlışları, bilimsel altyapılı bilgileri ve kendi deneyimlerimizi konuşuyor olacağız. Ben Nilay. Ben de Ece. Burada amacımız doğruları konuşmak, farklı fikir ayrılıklarını göstermek. Bizi bir çeşit cehaletle mücadele ekibi gibi düşünebilirsiniz. En azından köpeksel meselelerde. Bu haftanın konusu sönme patlaması. Mesela hiç köpeğinizin bir davranışının neredeyse bitti, oh bitti dediğiniz bir anda tekrar çok daha şiddetli artarak geri geldiğinizi fark ettiniz mi? Konuşacağımız konu tam da bununla ilgili. Sönme patlaması yani extinction burst nedir? Bir davranışın artık ödüllendirilmediğinde gitgide artarak, şiddetlenerek ve hatta öfkeye dönüşmesi durumu diyebiliriz. Bu davranış sadece köpeklerde değil, insanlarda da görülür. Yetişkinlerde veya çocuklarda da görebildiğimiz bir davranıştır. Aslında bu herhangi bir davranış bitmeden önceki son çırpınışları diyebiliriz. Davranış bitmeden önce beyin son bir kez dener. Bu sefer olacak mı, bu sefer olacak mı gibi diretir. Yani davranışın en şiddetli hali aslında sönmeye başladığının habercisidir diyebiliriz. Beyin aslında her davranışın sonunda bir ödül bekler. Bu ödül tabii ki illa mama ya da bir alkış olmak zorunda değil. Çünkü bazen bir ilgi, göz kontağı ya da hatta başarı hissi bile bu ödülün bir parçasıdır. Her defasında bir davranıştan sonra istenen ödülü alıyorsa yavaş yavaş beyin bu iki olayı bağlamaya başlar. Ben bunu yapınca bunu alıyorum karşılığında. Bu bağlantıyı da aslında dopamin sistemi kurar. Dopamin beyne evet bu işe yarıyor, beklenti içinde kaldıkça bunu elde edeceğiz demeye başlıyor. Ve yavaş yavaş bu davranış güçleniyor ve pekişmeye başlıyor. Ama bir gün o ödül gelmezse ne oluyor? Tabii ki beynimiz bir anda şaşkına dönüyor. Şaşırıyorlar. Nasıl olur yani normalde yaptığım davranışı yaptım ve olmadı. Çünkü beklenen dopamin dalgası o anda gelmiyor. Bu şaşkınlıkla beraber de beynin yolladığı sinyal aslına bakılırsa köpeklere dene, bir daha dene. Çünkü bu işe yarıyordu. Bunu öğrenmiştik. Bu pekişmişti demeye başlıyor ve orada köpek, çocuk, insan çırpınmaya başlıyor. Yani fizyolojik bir şey yaşanıyor orada. Daha önce ödül alıyordum. Niye alamıyorum? Daha fazla yapayım. Şiddetli yapayım. Davranışı biraz daha bağırırsam, biraz daha havlarsam o ödül belki gelir diye bir sorgulama döngüsü başlıyor. Buna da bilimde prediction error veya beklenti hatası deniyor. Ve bu hata sinyali beyne kısa bir süreliğine işte o davranışı daha da yoğun yapmasının sinyalini vermeye başlıyor. İşte o noktaya biz sönme patlaması diyoruz. Davranış artıyor çünkü sistem hala denemeye devam ediyor ve bu işte bazen soruyorsunuz ya bize ne zaman bitecek, daha ağlayacak mı? Biz de diyoruz ki yani tam net bir süre veremeyiz. Çünkü her köpek farklı, her insan ve her çocuk birbirinden ne kadar farklıysa her köpek de farklı. O yüzden o süre değişebiliyor. Köpeklerin karakterine ya da mizaçlarına göre de değişebiliyor. Tabii yani günlük hayattan da davranışlara bakacak olursak aslında her canlının bunun karşılığında aldığı ödül, mesela köpeklerde ödül ne olabilir? Ona bir göz kontağı kurmamız. Yani havladığında ya da bir şey istediğinde göz kontağı kurmamız. Ama bahsettiğimiz şey şiddetli olan. Yani şiddetli bir şekilde havlama, vızıklanma ya da orada bir çırpınıştan bahsediyoruz. O yüzden bakışımız ya da ona sözlü olarak hayır şimdi değil gibi söylemlerde bulunmamız bile ona bir ödül. Ve bu ödülü verdiğimizde biz en çok diyoruz ki köpeğiniz sizden bir şey talep ettiğinde ama bu sağlık açısından değil. Yani o gün olmaması gereken bir direnmede bulunuyor köpeğiniz. İşte bu durumda da köpeğe duyarsız kalmanız, o yokmuş gibi davranmanız. Fakat işte havlıyor, köpeğe bakayım ya da beni ısırmasına devam etmesi de değil bahsettiğimiz şey. Yaptığınız şeyi, eylemi köpekle sonlandırıp herhangi bir iş yapabilirsiniz evde, dışarı çıkacaksanız dışarı çıkabilirsiniz. Tamamen köpek yokmuş gibi davranabilirsiniz. Buradan da şuraya gidiyor aslında konu. Bir önceki videoda da köpeklerinizde ilgi istediklerinde ya da ihtiyaçları olduğunda kontak kurun, iletişim kurun demiştik. O videoyu izleyenler varsa daha iyi anlayacaktır demek istediğimi. Köpekle doğru bir şekilde iletişimi bitirdiğinizde ve doğru noktada da yani kısa bir süre sonra tekrar iletişime başladığınızda
yaşadığınızda bu konuda herhangi bir problem yok. Fakat orada kontağı kesin dediğimizde keserseniz ve o gün boyunca hiç iletişim kurmazsanız köpeğinizle bu tamamen iletişim eksikliğine dönüşecektir. O yüzden uygulamanız gereken şey o anda davranışı bitirip sonra hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek. Yani kısacası aslında yapmanız gereken tutarlı olmak, sabırlı olmak ve o davranışın yok olması, yani sönmesi için bunun doğal bir süreç olduğunu anlayıp kabullenmemiz gerekiyor. Çünkü davranış en peak, en korkunç noktasına gelmeden inişe geçmeyecek. Yani o davranış düzelmeyecek. O yüzden herkesin de en çok yaptığı hata ne? O davranış işte havlamak mı ya da ısırmak mı en kötü haline aldığı zaman belki çocuklarda bu çığlık çığlığa bağırıp kendini yerlere atmak oluyor. Köpeklerde kapı tırmalayıp böyle avazı çıktığı kadar bazen 4 saat havladı, benim köpeğim susmuyor bir türlü gibi telefonlar da geliyor. O işte en kötü, en şiddetli hali. Orayı atlattıktan sonra ancak... Beklediğimiz yer de orası zaten. En şiddetli hali. Evet, bazen yeni başlayan eğitmenlerde de bu hatayı görüyoruz. Eğitime başladım, daha kötü oldu davranışı. Bu çünkü öğrenmenin ve davranış değiştirmenin doğal süreci. Bunu her zaman anlatmaya çalışıyoruz ve en büyük görevimiz zaten bunu kendi öğrencilerimize ve köpek sahiplerine doğru anlatabilmek. En kötü haline gelecek, sonra düzelecek ama orada pes ederseniz ne oluyor pes edince? Bence herkes biliyor pes edince ne olacağını. Bu bir inat konusu kesinlikle değil. Yani köpek orada sizle inatlaşmaya girmiyor. Daha fazla yapacağım, sahibime inat olsun diye yapacağım değil. Bu tamamen sizin ona biçtiğiniz insansı davranış. Köpek gibi düşünün diyoruz çoğu kez ama bu şekilde de değil. Yani köpeğin zekasına ve köpeğin düşünme seviyesine evet inmemiz gerekiyor ama köpeğin de insansı davranışlarla yaklaştığımız zaman evet bu belki bir kibir görünebilir, bu belki bir işte bize karşı öfkeli gibi görünebilir. Fakat bu sizin algıladığınız taraf. Evet. Aslında köpek orada bir iletişim kuruyor sizinle bu davranışı yaparak. Fakat her zaman her davranışı düzeltmek için bir şeyler yapmak zorunda değiliz. Hatta bazen ilişkilerimizde bile insanlar olarak bir şeyleri ne yaparız? Oluruna bırakırız. Yani kendi halinde düzelmesine bırakırız. Tam olarak böyle bir şeyden bahsediyoruz. Bazen bir şeyleri çok kurcalamadan kendi haline bırakabilmeyi de öğrenmemiz lazım. Onlar da canlı ve onların da sistemi bizim gibi. Karmaşık bir sistem içerisinde ve biz de onları zaten çözmeye çalışıyoruz. Onların davranışlarına yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu yüzden bazı davranışları da görmezden gelmeyi öğrenmek gerekiyor. Evet ve görmezden gelmeyip en şiddetli halinde dayanamayıp pes edip o istediği şeyi her neyse verirseniz o davranışın en kötü halini pekiştirmiş olursunuz ve sonradan düzeltmesi çok daha zorlaşmaya başlar. O yüzden pes etmiyoruz, tutarlı oluyoruz, sabırlı oluyoruz. Çünkü başka türlü geçecek bir şey değil. Özellikle belli başlı havlama gibi davranışlar. Biraz da örneklemeye geçelim ama arada da lütfen like etmeyi unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Örneklere devam. Reklam arası bitti. Bence insan davranışlarından örnekler bu konuda daha akılda kalıcı olur diye düşünüyorum. Bu tıpkı şuna da benzer. Duygusal olarak ya çok öfkelendiniz ya da bir durum karşısında ağlamak istiyorsunuz. Genelde ne deriz? O duygu durumundan çıkmak için kendini dengelemen lazım. Yani mevcut içinde yaşadığın duyguyu dışarı atman lazım. İşte bu ağlamak olabilir, sinirinizi, öfkenizi dışarıdaki insana yansıtmanız olabilir. Yani bir bağırmak bile insanda bazen aslında psikolojik olarak dengelenmeye yardımcı oluyor. Bahsettiğim şey tabii ki de şiddet değil, insanın kendini dengelemesi. O yüzden bu davranışı gösterdiğinizde kendimizi söndürmüş oluyoruz. Yani o davranışı bir daha göstermemiş oluyoruz ve tamamen rahatlamış oluyoruz. Çünkü içimizde tutarsak Evet. patlıyoruz. Yani benim en çok yaptığım şeydir bu. O yüzden Tutmamak lazım. tutmamak lazım. Tuttukça bu zaten şiddetlenecek. Şiddetlendikçe de kendimizi ifade edemedikçe de hep bir öfke, hep bir ağlama hali ama ne gerek var? Aslında köpekte yaptığımız şey de buna benziyor. Yani izin veriyoruz. Biraz kendi davranışını, duygusunu patlatmasına izin veriyoruz ki sonrasında
otomatik olarak hayvan kendi davranışını yönlendirebilsin. Ama biz her seferinde ona müdahale edersek, her davranışı bahsettiğimiz gibi pekiştirirsek bunu sürekli bir noktada tutacağız ve köpeğin rahatlayamamasına sebep olacağız. Bu yüzden de sabretmemiz çok önemli. Aynı zamanda da köpeklere her seferinde müdahale etmediğimiz zaman evet negatif bir duygu yaşıyor olabilir. Orada bir patlama yaşıyor olabilir ama bu küçük küçük ona stres toleransını da öğreten davranışlar. Yani kendi kendine orada yönetmeyi, duygu durumunu yönetmeyi de öğreniyor. Hani bir şey işe yaramıyorsa evet bir hayal kırıklığı durumu var. Ama onu yavaş yavaş çözümlüyor ve yerine başka davranışlar koymaya başlıyor. Zaten sönme patlaması, davranış değiştirme de böyle oluyor. En kötü noktaya geliyor. Sonra yavaş yavaş iniyor. O inişte de yeni şeyler keşfederek hem özgüven yükseliyor hem kendi çözümlemeyi öğreniyor ve kısacası stres toleransını yükseltmiş oluyorsunuz. Ve inanılmaz da ilerisi için bu çok sağlıklı bir yetişkin köpek kafasına evriliyor. Bir örnek daha verecek olursak masadan sürekli mama isteme davranışı. Mutlaka zaten öncesinde bir mama verilmiştir ve bu öğrenilmiş bir davranışa dönüşmüştür. Orada ne oluyor? Köpek sürekli önce mama isterken kafasını koyuyor. Daha sonra gitgide şiddetleniyor, pati vurmaya başlıyor ve ben bacağını morartacak seviyeye getiren köpekler biliyorum. En çok yapılan hata da orada bir şekilde sizin toleransınız düşüyor. Haliyle yemek yiyorsunuz ve bu hani kesilsin istemiyorsunuz ve her seferinde köpeğe bu davranışı al bakayım bir tane hani sus payı aslında. Evet, sus payı Vererek bu davranışın daha da şiddetlenmesine neden oluyorsunuz. Mesela çocuk örneğini de verecek olursak her markete gittiğinizde çocuğunuz çikolata istiyordu ve sürekli bunu alıyordunuz. Bir sebepten ötürü bir gün hayır demeye karar verdiniz. Orada çocuk ne yapar? İşe yarıyordu. Nasıl yani şu anda hayır derler bana diyerek sonra bağırıp çağırıp kendi yerlere atmak, yuvarlanmak gibi saçma sapan şeyler yapıyor. Orada ne yapıyor ailelerin çoğu? Utanıyorlar bu durumdan ve hemen iyi al hadi al çikolata sana diyor. Ya sus payı vermiş oluyor. Çocuk da yeteri kadar bağırıp çağırırsa kazandığını öğreniyor ve bu davranışı yine bir çocukta da pekiştirmiş oluyorsunuz. Köpeklere dönelim. En çok kafese alıştırma sürecinde gördüğümüz bir durum oluyor. Kafese koyuyoruz köpekleri ve tabii ki ilk anda buna şaşırdıkları için ve anlamlandırmadıkları için ve tabii ki özgürlükleri de kısıtlandığı için inanılmaz bir bağırma ve ağlama döngüsüne giriyorlar. Tabii şehir hayatında bu çok zorluyor insanları. Bunu da anlayışla karşılıyoruz. Fakat orada en kötü halinde kafesinden çıkarmaya başlarsanız ya da gidip ilgilenmeye başlarsanız kafese bir türlü alışamıyor köpekler ve çocuklarda olduğu gibi istediği şeye erişmek için sesini yükseltmeye başlıyor. Öfkelenmeye başlıyor. İçinde fırtınalar kopuyor aslına bakılırsa ve bunu pekiştirerek daha çok havlama, daha çok ağlama ve sonra benimki hiç kafese hiçbir zaman alışamadı gibi şeyler duymaya başlıyoruz. Bunun sebebi işte o sönme patlamasında en kötü noktaya geldiğinde bir şekilde köpekle muhatap olmuş olmanız. Bu işte hayır demek bile olabiliyor zaman zaman veya genellikle zaten insanlar açıyorlar ve tamam sus da ne yapıyorsan yap. İşte hepsi sus payına geliyor aslında. Ve sabırsız davranmamız. Buna aslında çok yakın bir örnek var. Bebeklerde birçok ülkede beşik eğitimi verilir. Şimdi bebekler ve köpekler biraz vicdansal taraflarımıza dokunduğu için bazen bunu farklı ve yanlış algılayabiliyoruz. Ama daha da gerçekçi tarafından size anlatmaya çalışacağım. Bu beşik eğitiminde genelde anne ağladığında bebeğin yanına gitmez. Fakat bu şu anlamada gelmez. Bebeğin gazı mı var, yeme ihtiyacı mı var, altını mı pisletti? Bu tip bir durumda zaten anne önceden bunları tamamlamıştır ve tamamen bu davranışı yönetmek için yaptığı minik kurgulardır bu. Bebeği oraya koydu ve işte tamamen ilgiyi kesti gibi bir cahil ya da vicdansızca bir davranış değildir bu. Bebeğin verdiği ağlama sinyallerinin ne anlama geldiğini de öğrenmeye çalışırız bunu yaparak. Bebekler de zaten köpekler gibi ihtiyaçları doğrultusunda bazı ses tonları çıkarırlar. Yani bizim duyduğumuz şey aslında sadece ınga olabilir. İşte köpekte de o havlama olabilir ama hepsinin tonu farklı ve hepsinin ihtiyacı farklı. Annenin uyguladığı bu disiplin aslında bebeğin hem iletişimdeki dilini öğrenebilme çabası oluyor hem de aynı zamanda ağlama uykuyu ertelediği için bebeğin daha uzun uykuyla sinir sisteminin de daha iyi gelişmesini sağlamak hedefli yapılan bir disiplin bu. O yüzden köpeğe de dönersek eğer köpeklerde de aslında aynısını uyguluyoruz. Fakat tabii
Tabii ki bu bebek de olsa, köpek de olsa ihtiyaçlarını öncelik tanıyıp başladığımız bir disiplin. Yani kafese koymadan önce köpeğin bütün ihtiyaçlarını tamamladığımızdan emin olmak gerekiyor. Hem zihinsel hem mental bütün ihtiyaçları karşılandıktan sonra konması gerekiyor. Ama diyelim ki bunu yaptınız, sönme patlamasını öğrendiniz ya da biliyordunuz zaten. Ne yapsanız olmuyor. Şimdi böyle durumlarla da tabii ki karşılaşabiliyoruz. Öyle durumlarda da sorgulamanız gerekiyor. Yani altta yatan mutlaka bir problem vardır. Belki başka bir davranış problemine bağlanıyor olabilir. Belki toksik ilişkilerle ilgili bölümümüze bakabilirsiniz. Altta yatan bir toksik bağlanma ya da obsesyon durumu olabilir. Ama daha da önemlisi sağlıkla ilgili olabilir. Hani diretiyorsa büyük ihtimalle sağlıkta bir rahatsızlık olabilir. Bir yerini burkmuş da olabilir, karnı ağrıyor olabilir, ergenlik dönemi olabilir veya çok geç başlanmış, sahiplendiğiniz bir köpek. Geçmişini bilmiyorsunuz. Çok geç başlandığı için çok pekişmiş bir davranışı döndürmeye çalışıyorsunuzdur. Bu durumlarda da bitmeyen bir döngü gözlemleyebiliyoruz. O yüzden önce sağlık sıkıntısı olmadığını elimine edin. Ondan sonra davranışların tümüne bakın. Sonra davranış eğitimi veya rehabilitasyonun üstünde yoğunlaşmaya çalışın. Yani ister köpek olsun, ister çocuk olsun, ister yetişkin olsun, sönme patlaması herkesin yaşadığı ve davranışın en doğal şeylerinden bir tanesi. Normalde yaptığımız bir şey artık işe yaramıyorsa hepimiz birazcık dramatikleşebiliyoruz. O yüzden en kötü noktasında pes etmemek, tutarlı olmak ve sabırlı olmak yapabileceğiniz en doğru şey. Bir önceki bölümlerimiz daha uzun çünkü daha kapsamlı konuları ele alıyorduk. Fakat bu biraz daha spesifik bir konu olduğu için biraz daha kısa tutmuş olduk video süremizi de. En çok merak edilenler arasındaydı ve bizim de en çok yanıtlamak istediğimiz sorulardan bir tanesiydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Önerileriniz varsa komentlere bekliyoruz. Reaktivite ile ilgili gelen komenti de okuduk. Onunla ilgili bölümler çekmeye başlayacağız. Tek bir konu olmadığı için muhtemelen onu da böyle küçük küçük bölerek ilerleriz diye düşünüyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.